Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere baloncuk baloncuk kabaran nefis krepler hazırladım. Hem yapımı çok pratik hem de lezzeti gerçekten çok güzel bir kahvaltılık. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir tane yumurta alıyorum. Bir tane yumurta yeterli geliyor. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuzla yumurtayı çırpıyorum. Daha sonra diğer malzemelerini ekliyorum. 2 su bardağı süt ekliyorum. 200 milimlik bardak ölçüsüyle. Ilıtmanıza gerek yok. Oda ısısında olması yeterlidir. 1 çay bardağı su ekliyorum. Su da aynı şekilde. 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Bir tutam maydanoz kıydım ince ince. Onu da içerisine ekliyorum. Şöyle 5-6 dal kadar. Bu tarifimize dereotu çok yakışıyor. Evde kalmadığı için ben maydanoz kullandım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra unu ekliyorum. Unu öncesinde şöyle biraz ekledim. Daha sonra bakarak tekrar ekleme yapacağım. Bir anda kesinlikle harcınızın içerisine unu eklemeyin. Neyi ne kadar kullandığımı açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bütün malzemeleri oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu aşamada iyice çırpalım. Topaklanma kalmasın. Çok iyi çırptığınızdan emin olun. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha ekledim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. İyice çırptım. Pürüzsüz bir şekilde oluncaya kadar çırptım. Daha sonra şöyle başka bir kaba aktarıyorum. Ve artık pişirme işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif. İnanın 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir kahvaltılık. Hem o kadar yumuşacık ve lezzetli oluyor ki çocuklarınız da çok beğenecek. Mutlaka bu şekilde de yapmanızı tavsiye ederim. Tavayı iyice ısıttığınızdan emin olun. Çok az yağ ekledim. 1 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Fırça yardımıyla her yerine yağlıyorum. Daha sonra harçtan biraz dökerek pişirmeye başlıyorum. Tavanız çok sıcak olsun ve ocağın altı da orta ateşte olsun. Ben burada küçük ocak olduğu için biraz sonra diğer ocağa aldım. Şöyle büyük göz ocağı aldım. Ve çok az 2 dakika kadar bekledi ve tersini çeviriyorum. Daha sonra yine bu tarafına da yağlayalım. Kesinlikle yağsız pişirmeyelim. Şöyle hatta bol yağda da pişirebilirsiniz. Ben çok az kullanıyorum. Biraz daha üzerini yağlasanız daha da böyle çıtır çıtır kabaracaktır. Şöyle görüyorsunuz baloncuk baloncuk olmaya başladı. Krebim gerçekten kendini börek zannetti. O kadar güzel bir krep tarifi. Tekrar bu şekilde çeviriyorum ve kızartıyorum. İnanılmaz derecede güzel kabardı. Pişen krebi alıyorum ve tekrar tavama bu sefer hiç yağlamadan şöyle tavamın her yerini krepten yayıyorum ve daha sonra tekrar pişirmeye başlıyorum. Kısık ateşte pişirmeyin kesinlikle. Kuruma yapar. Biraz yüksek ateşte hemencik olsun. Yüksek ateş dedim ama son ayarında değil tabii ki. Kısık olmasın. 2 dakika pişirdim. Tekrar çeviriyorum. Şöyle. Yine yağlıyorum her yerini. Öncesinde yağlamadığımız için sonrasında bol yağla yağlarsanız inanın krep çıtır çıtır kabaracak ve çıtır çıtır görünecektir. Gerçekten börek gibi olacaktır. Mutlaka yağlı yapmanızı öneriyorum. Ve arada bu şekilde sallayarak pişirmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bakın.
çıtır çıtır oldular. Tekrar tersini çeviriyorum. Şöyle elinizle oynadığınız an kabarmaya başlayacaktır. İçerisinde maya yok, kabartma tozu yok. Ona rağmen gerçekten çok güzel oldu. Bütün harcımı bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Pişen kreplerimi servis tabağına alıyorum. Bu krebimi de çok farklı bir yöntemle pişireceğiz. İki yöntemle pişiriyoruz krebi. Biri sade, biri de şimdi gösterecek olduğum gibi. Bakın şöyle kaldırarak altına yağ ekledim. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Bu şekilde daha da güzel oluyor. Yine üzerinden de çok az damlattım ve tekrar tersini çeviriyorum. Bu krep önceki yaptığımız kreplerden çok farklı çünkü ortasına yumurta kırıyoruz. Bir tane yumurta kırıyorum. Evet, tam ortasına bir tane yumurta ekledim ve her yerine gelecek şekilde şöyle yaydırıyorum yumurtayı. İnanın yumurtalığı bu şekilde üzerinde çok güzel oldu. Ben bir tanesini yaptım ama keşke 3-4 tanesini bu şekilde yapsaydım dedim, yani o kadar lezzetli oldu. Tekrar tersini çeviriyorum. Yumurtalı tarafını da pişiriyorum. Çok az bekleyecek arkadaşlar. Şöyle 2 dakika kadar, fazla değil. Çok çabuk pişiyor yumurta. Şöyle göstereyim bakın. 2 dakika bile olmadı. Ve şöyle katlıyorum. Ve onu da servise alıyorum. İnanın harika bir lezzet diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Mutlaka ve mutlaka deneyip yorum kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Hepiniz desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Sizlerin beğenileri ve yorumları bizlerin kanalının gelişmesinde çok faydası var. Unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle katlayarak ortasından kestim. Bakın harika oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız da daha çok kitlelere ulaşmamızda yardımcı olursunuz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Şöyle 4'e keserek bu şekilde de lokmalık şeklinde yaptım. Dilerseniz ortasına peynir ekleyin, domates ekleyin. O şekilde çok seviyorum ben. Şöyle göstereyim. Bakın yumuşacık pamuk gibi oldular. Tadını da bakmak istiyorum sizler için. İnanın çok beğeneceğiniz bir tarif. Evet. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster yumurtalı, ister sade. X tarifi de verdim sizlere. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Bazı yorumlarda yazıyorsunuz çok uzun oluyor diye. İnanın elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. Daha da aşırı kısaltamıyorum. Çünkü tüm detaylarını bekleyen takipçilerim var. Onları da geçmek istemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.